Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir çanta yapacağız. Ben bu çantada Milano rafyayı tercih ettim. Yine rafyam bu çantada şöyle yaklaşık 200 gram kadar bir rafya kullandım. İmkanınız varsa tabi biraz daha fazla alabilirsiniz garanti olması açısından. Bu çantamızda oval taban kullandım. Bakın görüyorsunuz. Bu çantada tüm detayları videonun içinde bulabilirsiniz. Neyle, nasıl başladım, nasıl yaptım, nasıl bitirdim, aksesuarlarına kadar her şeyi gösterdim. Gördüğünüz gibi çok güzel, ideal bir boyutta oldu. Hemen ölçülerini söyleyeceğim size. Videonun içinde tek tek daha detaylı bir şekilde veriyorum ama şöyle 38 santim bir enimiz var. Sapa kadar bakın ölçüyorum. Saptan itibaren ölçtüğümde 45 santimlik bir boyumuz var. Şu orta kısmı da ölçeyim. Pencereden itibaren de 35 santim. Sap olarak sapım 43 santim. Onu da söyleyeyim. Ben 3 tane püskül çalıştım bu çantada. Püskülleri rafyadan hazırlamadım. İpim rafya, ancak püskülleri rafya yerine kağıt iple hazırlamayı tercih ettim. Ben kağıt ipin püsküllerini daha çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir çanta oldu. Hemen küçük hatırlatmamı da yapıp dilerseniz hemen çantamızı örmeye başlayalım. 3 milimetrelik tığ kullandım. Bunu da hemen baştan söyleyeyim. Çantanın ipini tekrar hatırlatıyorum. Milano rafya. Bu ölçülerde çıktı. Videonun içinde diğer iplerle de yapacak olduğunuzda nelere dikkat edeceğinizi söylüyorum. Bir tık daha büyük formda yapılabilir. Yani bu böyle her bedene uygun bir boy. Benim şu anda yapmış olduğum bu ölçüler. Daha büyük çanta sevenler ölçülerini büyütebilir. Yani başlangıç zincirini 30 santimle başlamıştık. 30 santim değil, daha büyük 35 ile 40 ile başlayabilirsiniz. Daha büyük formda bir çanta elde etmek istiyorsanız onu da hatırlatayım. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram hesabım da Aryalarla Tasarım. Oradan da beni takip edebilir. Resimli sorularınızı oradan da bana ulaştırabilirsiniz diyorum. Hemen hazırsanız çantamızı örmeye başlayalım. Evet, şimdi başlayalım dilerseniz. Ben tabanımı hazırladım. Şimdi tabanı nasıl yaptım hemen onu bahsedeceğim. Ondan sonra artık gövde kısmına geçip çantamızı örmeye başlayacağız. Ben yine bu sefer de uzun zamandır olduğu gibi Milano rafya ile örüyorum bu çantayı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde 100'er gramlık bobinler halinde ya da büyük bobinler halinde alabilirsiniz. Benim ipim oldukça ince. Yani çok ince bir rafya bu. Rafyam ince olduğu için bu sefer ilmek sayısı vermeyeceğim sizlere. Çünkü ilmek sayısı verdiğim zaman ister istemez sizin ebatlarınız farklı olabiliyor. Onun yerine daha çok santim cinsinden ilerleyeceğiz. Bu çantanın tabanını ben oval olarak yaptım. Oval tabanda başlangıç olarak tam 30 santimlik zincir çektim. Yani bakın bu sefer ilmek sayısını değil zincirin boyunu veriyorum. Başlangıçta 30 santimlik zincir çektim. Ördüğümde ilk başlangıç zincirim bakın şöyle sık iğnelerini yaptıktan sonra o 27 santime düşmüş oldu. En olarak burada önemli olan noktamız şu. En olarak şöyle 9,5 santim olacak şekilde. Sizinkisi 10 santim de olabilir. Fark etmez. Eğer normal bir kağıt ip kullanıyorsanız ortalama 8 sıra ördüğünüzde belki de ulaşabilirsiniz bu 10 santime. Ama ben burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sırada ulaşabildim.
Şimdi bu şekilde oval tabanımızı hazırlıyoruz. Oval tabanın yapım videosunu açıklamalar bölümüne linkini koyacağım. Oradan faydalanabilirsiniz. Bakın nasıl oval taban yapıyoruz görüyorsunuz. Tam bir ovallik var. Köşelenme yok. Çünkü arttırmalarımızı aynı yerlere denk getirmedik. Bunun püf noktasını o videoda bulabilirsiniz. Tam böyle gerçek bir muntazam bir oval taban yapmanın tüm püf noktalarını o videonun içinde verdim. Şimdi buradan hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmıyoruz artık. Normal her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde çantamızı örmeye başlayacağız. Ve tam 10 sıra bir yüksekliğe ulaşana kadar öreceğiz. Şimdi bu görmüş olduğunuz benim işaretleyicim şuradaki düşmüş. Kenar hatlarını belirliyorum arttırmaları yaparken, bu benim çok işime yarıyor. Burada şimdi şu işaretleyicilerden bir tanesini bırakacağım. Bu bakın benim burası artık tabanı bitirdiğim nokta olduğu için bu işaretleyiciyi şöyle tepe noktasına engel olmasın diye bakın şu şekilde geçirdim son yere. Diğerlerini artık çıkartıyorum. Bunu neden burada bırakıyorum? Ne taraf başlangıç yerimde spiral olarak döneceğim için ne tarafta bitirmem gerektiğini rahat bir şekilde görebilmem için. Şimdi buradan sonra hiç dediğim gibi herhangi bir şekilde değişiklik yapmadan döne döne öreceğim. Ta ki 10 santim olana kadar. Şimdi bakın sıradaki sık iğneden devam edelim. Çekeyim şunu şöyle kenara. Gerçekten ince, yumuşacık, örmesi çok keyifli bir rafya. Bu arada hemen unuttum. 3 milimetrelik tığ kullanıyorum bu rafyayı örerken. Dediğim gibi rafyam ince olduğu için. Sık iğne yaparken neye dikkat ediyordum? Tepe ilmeğim her zaman sıkı. Yani şu elinizdeki ilmek her zaman gergin olsun ki bu tepe ilmeğiniz gevşemesin. Bu sıkı. Battım, ilmeğimi çektim. Bunu birazcık uzatıyorum ki şu V görüntüsünü elde edebileyim. Özellikle bu tarz böyle ince iplerle çalışırken delik oluşmaması için bu gösterdiğim teknik çok önemli. Yani tepe ilmeğinizin sıkı olması ve bunu birazcık uzatmanız. Eğer bunu uzatmaz, hemen şöyle dibindeyken yaparsanız o zaman bakın şeyleriniz üstündeki sıraya geçtiğinizde, tepesine battığınızda yok olacak sık iğneleriniz. Bu sefer de böyle küçük topuzcuk topuzcuk görünür. Delik oluşmasından hemen bu küçük püf noktasında vereyim. Daha sonra artık devam edeceğiz. En önemli delik olmasının sebeplerinden bir tanesini söylüyorum. Birincisi, ipinize göre büyük numara tığ kullanırsanız delik oluşur. Şu göstermiş olduğum tepe ilmeklerini büyük yaparsanız, geniş yaparsanız, yani şöyle göstereyim bakın. Bunu eğer bu şekilde genişken yaptığınızda bakın burada kocaman bir tepe ilmeği var. Şimdi ne olacak? Siz bunun üzerine bir sonraki sıra yaptığınızda bu açılacak ve buralarda kocaman delikler oluşmuş olacak. Bu bir diğer sebebi. Bir de elimiz eğer çok aşırı sıkıysa, biraz önce gösterdiğim sebepten dolayı, yani bunu hiç uzatmadan böyle sıkı sıkı yapıyorsanız, yani şu ilmeğiniz tepe ilmeğinizden küçükse üstünü ördüğünüzde delikler oluşacaktır. Bunlar önemli püf noktalarımız. Eğer bunlardan uzak durursanız herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Güzel, düzgün sık iğneleriniz olur. Bir de tığ kullanımı son olarak her zaman için söylüyorum. Eğer parmakla örgü örüyorsanız, yani şu baş parmakla çıkarıyorsanız ilmeklerinizi, genelde şu tepe ilmekleri bu tarz örülme durumlarında büyük olur.
Bu genelde bir yün alışkanlığıdır. Ancak ne yapıyoruz? Bakın çekiyorum. Hiçbir şekilde parmağımla değil. Hep tığımı kullanaraktan sık iğnelerimi yapıyorum. Hep söylediğim gibi kağıt ip de örsem ellerimin tahriş olmamasının sebebi parmaklarımı değil, sadece tığımı kullanıyor olmam. Şu şekilde tığınızı döndürerekten, tığınızı hareket ettirerekten örerseniz hiçbir şekilde elleriniz temas etmez. Sadece tek yaptığınız şey, bakın şu iki parmakla örgüyü tutmak. Temas eden tek şey bu. Bir de bunu avucunuzun içine almayın. Rafyada çok sıkıntı olmaz ama kağıt ipte özellikle eğer ki avucunuzun içine örgüyü çok alıyorsanız, hele bir de elleriniz ısınıyorsa, terliyorsa o zaman ipiniz çok fazla yumuşar ve örgünüz sanki böyle kullanılmış bir çanta gibi olur. Daha önce kullanılmış gibi. Bunları gerçekten hani böyle çok küçük görünen ama önemli püf noktaları. Olabildiğince örgüyü sadece şöyle iki parmağınıza tutun. Elinize temas ettirmemeye çalışın ki böyle elinizin ısısından, terinden etkilenmesin diyorum. Bu da bir diğer püf noktasıydı. Evet. Şimdi zaten burada göstereceğim bir şey yok. Dediğim gibi sadece şunu söyleyeyim. Şimdi ben Milano rafya kullandığım için ben ütü yapmıyorum. Ama siz herhangi başka bir ip kullanıyorsanız o zaman tabanı bitirdiğinizde önce mutlaka tabanı bir ütüleyin. Ondan sonra etrafını dönmeye başlayın. Bu da yine önemli bir noktamız. Tabanları her zaman mutlaka ütülemeye çalışalım. Daha kalıp gibi, özellikle şu orta hattın daha kalıplaşmasını, tabanınızın daha düzgün olmasını sağlayacaktır diyorum. Hemen örüp geliyorum. Evet, dediğim gibi 10 sıra ördüm. Bakın şu işaretlediğim yerden sonra görüyorsunuz 3, 6, 9, 10 sırayı ördük ve geldik. Şimdi en son üzerine yaptıktan sonra bakın şu şekilde o hizadakini yapıp yanındakine hemen bir ilmek kaydırma yapıyorum ve burada bu ipimi artık bitiriyorum. Buradan devam ederseniz ek yeriniz önde kalır, görüntünüz güzel olmaz. O açıdan ne yapıyoruz şimdi? Bunu bitiriyoruz. Buradan şimdi iğneyle gizleyeceğim bunu. Şimdi yine işaret koyduğum bakın yerin şu yan ortasına geliyorum. Şöyle bir hiza tutuyorum. Şu ilk baştaki yapmış olduğum şöyle hizadan ortalama bir ortasını buluyorum. Ve buraya şu şekilde tığımı geçiriyorum. Şimdi örmeye başlayacağım. Şimdi şu şekilde buradan ipimi, ilmeğimi çekiyorum. Öncelikle bir tane şöyle sabitliyorum. Sonrasında ilmeğimi uzattım. Şöyle bir etrafından döndürüyorum. Bakın tekrar ilmek geçirip şu şekilde çekiyorum. Tığımda 2 tane var. İkisini birden geçirdim ve böylelikle görüyorsunuz trabzanımı yapmış oldum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ara boşluk için. Geldim hemen bakın şöyle yan tarafa bir tanesini atlıyorum. Diğer yanındakine giriyorum. Şimdi benim ipim çok ince olduğu için ben 3 seferde çekeceğim. Ama sizin ipiniz normal kalınlıkta başka bir rafya ise ya da başka bir kağıt ipse siz 2 seferde çekin. Ben dediğim gibi ipim çok ince, çok küçük olacak filelerim. Filelerimin çok küçük olmasını istemediğim için bu şekilde bakın bu şekilde ikili yaptığımda yükseklikleri şöyle oluyor. Yani küçük küçük kareler oluyor. O yüzden ben karelerimin daha uzun olmasını istediğim için 1, 2 ve 3 seferde çekiyorum. Bu tamamen tercihe bağlı, size kalmış. Dediğim gibi hep bir atlayarak gidiyoruz. Zincirlerimiz, ara zincirlerimiz çok sıkı olmasın. Kasma yapmasın örgümüz.
Ben burada herhangi bir şekilde çantada arttırma yoluna gitmeyeceğim. Ama eğer siz yukarı doğru çantanın şöyle genişlemesini istiyorsanız o zaman arttırma da yapabilirsiniz. Bu şekilde filelerimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuna geldikten sonra nasıl buraya birleştireceğiz, bir üst sıraya nasıl geçeceğiz hemen onu göstereceğim. Evet, geldik. Bakın sonuncu trabzanımı da yaptım. Tam denk geldi. Aralıkları görüyorsunuz. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi şu ilk başta yapmış olduğum tepesine bir ilmek kaydırma yapıyorum ve bu ilmeğimi uzatıyorum. Şimdi aynı battığım yere, şimdi bak buradan yukarı çıktığımda biliyorsunuz şu ilmek yukarıya doğru kalkıyor ve haliyle de bu hiza bozulmuş oluyor. Yani şöyle bir seviye oluşuyor. Ya da dediğim gibi özellikle de kalın bir ip kullanıyorsanız şuradaki ilmek kaydırmanın yukarıya kayması kötü bir görüntü oluşturuyor. Bunun önüne geçmek için şimdi giriyorum. Bakın aynı trabzanın tepesinden ilmek kaydırma yaptığım yerden giriyorum. Ve bu görmüş olduğunuz ilmeğimi buradan arkaya çekiyorum. Bakın böylelikle bu ilmek kaydırmayı arkaya çekmiş olduk. Yine birazcık uzatıyorum. İlk başta başladığım gibi bakın. Şöyle bir çeviriyorum. İpimi taktım. Yine boşluktan olacak şekilde geçirdim. Bir burgu yaptım. Tığımın üstünde 2 tane var. Şimdi ikili trabzan yaptığımızda bu yeterli. Ancak biz üçlü trabzan yaptığımız için bir zincir yükseklik için çekiyoruz. Bir zincir de aradaki boşluk için çekiyoruz. Tığımı doladım. Şimdi geldim buraya. Trabzanların tepelerine batmayacağız bu örnekte. Çünkü trabzanların tepelerine batarsak ne yazık ki bu durumda filelerimiz kayma yapacaktır. Yani görüntüde kayma yaşanacaktır. Tepelerine değil, o yüzden şu trabzanlarımızın şurada şöyle göstereyim, bakın. Şurada bir V görüyorsunuz en üst kısımda, aynı sık iğne gibi. Onun şu ortasından giriyorum. Arkadan çıktığımda da bakın tam nereden çıkıyorum görüyorsunuz. Şu arkasında bakın 2 tane şu tepe gibi, bunu görmeniz lazım. Tam ortadan çıkacaksınız. Yine 1, 2 ve 3 seferde çekiyoruz. Bakın bu şekilde tam üstüne denk gelmiş oldu. Yine bir zincirimi çekiyorum. İpimi doladım. Bakın geldim buraya. Yine V'nin ortasına giriyorum. 1, 2 ve 3 seferde çektim. İpimi doladım. Geldim. Bakın şurası tepesi. Tepesine değil, göbeğine giriyoruz. 1, 2, 3 seferde çektim. Eğer siz bu çantayı kağıt iple örüyorsanız ya da daha kalın bir iple örüyorsanız bu üçlü trabzan yaptığınız takdirde bunlar çok büyük fileler olacaktır. Bunu da hatırlatmış olayım. Ya da eliniz gevşekse o zaman dediğim gibi ikili trabzan yapmanızı öneririm. Ama eliniz sıkıysa, ipiniz ince ise bu şekilde daha kolay üremesini sağlayacaksınız. Yani çantanızın boyu böylelikle daha kolay bir şekilde yükselmiş olacak. Şimdi bu yöntemle çantamı istediğim yüksekliğe getirene kadar size söyleyeceğim. Hem santimini söyleyeceğim hem de kaç sıra yaptığımı hepsini anlatacağım. Ama dediğim gibi her zaman için bu çantada ölçüleri dikkat edin. Ölçüleri baz alın. Ona göre yapın. Bakın ne kadar düzgün oldu. Tabanımız, duruşu, her şeyi son derece muntazam oldu. Çok güzel bir taban bu. Çok güzel bir taban videosu. Oval tabanlarınızı bu şekilde bununla yaparsanız hem dönme yaşamazsınız. Bakın burkulma yaşamazsınız. Ve aynı zamanda da bu şekilde mükemmel bir şu yuvarlak hattı oluşturmuş olursunuz diyorum. Hemen çantamı bitiriyorum. File kısmını geliyorum. Evet, çantamı istediğim yüksekliğe getirdim. Şu anda artık pencere kısmına geçeceğim. Pencere detayı vereceğiz çantamıza. Şimdi burada şöyle şunu göstermek istiyorum. Şimdi
Biraz önce söylediğim gibi benim rafyam ince olduğu için bakın dikkat, hiçbir şekilde ek yerinde, şurada biraz önce göstermiş olduğum yöntemle şuradaki trabzanlar hafif içeride kalıyor. Görüyorsunuz, diğerlerinin hizasına göre. Eğer bu sizin ipinizi bu sizi rahatsız ederse şimdi diğer yöntemi göstereceğim. Bu yöntemle de yapabilirsiniz. Şimdi arkaya şu şekilde biliyorsunuz bir ip çekme yöntemimiz var. Şöyle girdik. Zincirimizi çektikten sonra ipimizi şu şekilde arkaya alıyoruz. Aldık. Şimdi bu ipimizi şöyle arkada tutuyoruz. Bu ip elimize bakın. Şimdi aynı yerden tekrar giriyoruz ve bir ilmek çekiyoruz öne. Şimdi önde bir tane, bakın görüyorsunuz, arkada bir tane ilmeğimiz var. Arkadaki ilmekten giriyorum. Sonra öndeki ilmeğin önünden giriyorum. Bunu bu şekilde çıkarttım. Şimdi bunun üzerine iki tane yükseklik için, bir tane de yana kayacağımdan, bir tane de şu boşluk için çekiyorum. Toplam 3 zincir çekip sonrasında trabzanlarımı bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Bakın bu görüntüde şu şekilde olmuş oluyor. Hiçbir şekilde ek yeri belli değil, görüyorsunuz. Zaten hem çantanın yanına koyduk dikkat çekmesin diye, hem de belli olmayan bir ekleme şekli bu şekilde. Hangisi kolayınıza geliyorsa, ipinizde hangisi güzel duruyorsa ona göre yapabilirsiniz. Şimdi ben artık bitirdiğim için çantamı artık burada tamamlayacağım. Bitireceğim. Önce keselim. İğneme geçiriyorum. Ve buraya bakın şu şekilde girip normal bir ilmek oluşturuyorum. İpin çıktığı yere tekrar giriyorum. Şu şekilde bakın buraya bunu sabitledim. Biz şimdi artık normal örmeye başlayalım. Ama öncesinde hemen ölçüleri veriyorum. Bakın ne kadar file kısmını ne kadar öreceğiz. 25 santim. Şöyle göstereyim. 25 santim file kısmını örüyoruz. Benim sıra olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sıraya denk gelmiş. Şöyle bir de taban ortasından itibaren vereyim. Taban ortasından itibaren de şöyle tam ortadan tutalım. Evet, 35 santim olmuş oluyor bu şekilde. Şimdi artık kafesimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi işaret koydum. Ortada kaç santimlik, iki tarafı eşit olacak şekilde bırakıyoruz. Ortada kaç santimlik bir boşluk bırakıyoruz. Hemen onu söyleyeceğim. Bakın şu trabzandan başlayacağım. Şu trabzandan. Yani tam bu ortada şu iki trabzan arasındaki mesafeyi söylüyorum. 13,5 santim var tam ortasında. 13,5. Yanlar ne kadar? 12,5 bu taraf, 12,5 bu taraf. Şöyle tam bir enini de vereyim çantanın. Ne kadar oldu enimiz? Evet, 39,5 enimiz var. Görüyorsunuz çantamız bu şekilde olmuş oldu. Şöyle tabanı düzeltelim. Burada dikkat edin, buruk olmasın. Yani yanımız burası diye hemen illa orada olacak diye bir şey yok. Şöyle güzelce çantayı alın. Bakın şöyle güzelce bir buruk olmayacak şekilde çantanızı elinizle düzeltin ve
bu işaretlemelerinizi ona göre yapın. Şimdi başlayalım. Bakın bu işaret koyduklarımın şöyle önünden başlıyorum. Yine göbekten batarak gideceğiz ki buradaki penceremiz de dümdüz bir şekilde olsun. Bu kısım önemli. Şimdi şunu artık arkaya alalım. İpimi çekiyorum. Uzattım. Bakın kıvırdım. Şu şekilde boşluktan geçirdim. Ve şu trabzan benzeri görüntüyü elde ettim. Şimdi bu bir tane yüksekliği için, bir tane de yana gitmek için yapmış oldum. Geldim, bakın yandaki kafesin yine aynı şekilde göbeğine battım. Bir zincir çektim. Yandakinin göbeğine battım. Tekrar hatırlatıyorum. Ben 3 seferde çekiyorum. Sizin ipiniz buna müsait olmayabilir. Benim ipim çok ince. Siz 2 seferde de yapabilirsiniz, çekebilirsiniz. Yani ikili trabzan yapabilirsiniz. Şimdi işaret koyduğum yere kadar geleceğim. Şu işaretlediğim yere kadar geleceğim. Bu şekilde filelerime devam ediyorum. Sonra artık oradan geri döneceğiz. Eğer bu şekilde göbeklere batmasaydık bu kafesler kaymış olacaktı şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi aynen devam ediyoruz. Şuraya kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi geldik. Bakın son kafesimizi yapacağız. Şimdi yine çeviriyorum örgümü. Artık terse gitmeye başlayacağız çünkü. Şimdi burada farklı farklı yöntemler var ama benim normalde çok sık kullandığım bir yöntem vardı ama o şu anda onu yapmaya kalktığımda bu sefer şöyle bir durum olacak. Buradaki kalınlıkla oradaki kalınlık birbirini tutmayacak. O yüzden yine aynı şekilde uzatıyorum. Bakın çeviriyorum. Aldım. Aynı yöntem. Nasıl başladıysam o şekilde. Şimdi bir tane yüksekliği için, bir tane de yana kaymak için çektim. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın tersten giriyoruz artık. Yani tersten girdiğimiz için burada tepeye, yani içine, göbeğine batmak birazcık daha zor olacak bizim için. Bu konuda da şöyle önüne bakaraktan yardım alabilirsiniz. Bakın şu şekilde göbeğe girdiğinizden emin olun ki değişmesin. Şöyle bakın. Şu şekilde gösteriyorum. Arkada bakın göbekten çıktık. Şöyle çevireyim. Bakın önde çıktığım yer yine tam göbek noktası. Bir tane daha gösteriyorum. Bakın şuradan, şu göbekten giriyoruz. Ön göbekten çıkıyoruz. Bu şekilde bir ters bir yüz şeklinde ilerleyeceğiz. Eğer file değil de düz bir örgü yapıyor olsaydık, yani düz bir sık iğne yapıyor olsaydık, o zaman git gel görüntüsü dikkat çekeceği için, belli olacağı için ne yapardık? Farklı bir teknik uygulardık. Ama bunun için gerek yok. Çünkü file, önü de file, arkası da file. Bakın dikkat çekmiyor. Yani
Şöyle bu taraftan gösterirsem. Bakın görüyorsunuz. Ters yüz olduğu dikkat çekmiyor. Şöyle elimi altına koyarsam belli olmuyor çok fazla göbeğe battığımız için. Ama tepelere batarsak, bakın yine onu tekrar söylüyorum. Nasıl olsa ters yüz gidiyoruz. Kayma olmaz diye düşünmeyin. Bu sefer şöyle bir durum oluyor. Örgülerin belki görmüşsünüzdür o şekilde. Tepelere battığımızda bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Eğer tepelere basarak giderseniz yine aynı şekilde göbeklere batarak ilerleyeceğiz. Şimdi yine sıra sonuna geleceğiz, aynı işlem. Hep git gel git gel. İstediğim uzunluğa gelene kadar hem bunu öreceğim, aynı şekilde geleceğim. Sonra nasıl burada ilmek tuttuysak buradan da aynı şekilde ilmeğimizi başlatıp aynı hizaya gelene kadar bu kısmı da öreceğim. En son artık ağız kısmını tamamlayacağız. Oraya geldiğimde tekrardan göstereceğim. Çünkü ağız kısmında sap dikimi için belli bir kısım sık iğne yapmamız gerekiyor. Gene alttaki gibi o kısmı geçtiğimizde nasıl yapacağımızı tekrardan göstereceğim. Evet, şimdi file kısımlarını bitirdim. Şöyle göstereyim. 9,5 santim örmüşüm. Toplamda benim sıramla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örmüş oldum. Şimdi artık şöyle bir çerçeve yapacağız sık iğneden oluşan. Onun için en son kaldığım yer, bakın burası, buradan itibaren başlayacağım. Artık normal sürekli dönerek gideceğimiz için normal sık iğneye geçebiliriz. Bir zincir çektim. Şöyle dıştan dolaşmaya başlıyorum. Bakın ilk baştaki trabzanın tepesine girdim. Sık iğne. Artık bir trabzan tepesine, bir normal boşluğa, bir tepesine, bir tane boşluğa, bir tepesine. Şimdi asıl burada köşeleri nasıl döneceğiz? Bu kısım zaten sıra sonuna kadar böyle ilerleyecek. Hemen şurayı dolaşıp geleyim. Buradan sonra şu köşeyi nasıl ineceğiz? Şu çukur köşeleri nasıl yapacağız? Hemen orayla devam edeceğiz. Trabzanın üzerine bir tane yaptım. Bir tane de bakın boşluk için yaptığımı yaptım. Şimdi artık bir tane köşe için yapıyorum. Bakın ikinciyi köşe için yapıyorum. Döndürüyorum örgümü, yana geçtim. Şimdi her bir trabzan için 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3. Bakın toplamda bu köşenin içine kaç tane yapmış olduk? 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmış olduk. Şimdi geliyorum buraya, bakın. 1, 2 ve 3. 3 tane. Geldim yandaki boşluğa. 1, 2, 3. Geldim yandaki boşluğa. Bakın tepelere, şu ara boşluklara batmıyorum. Yani trabzan birleşim yerlerine batmıyorum. Sadece boşluklara 3'er tane trabzan yapıyorum. Ama pardon, sık iğne yapıyorum. Şimdi bir diğer olayımız şimdi burada. Şimdi burada nasıl yapacağız? Burada öncelikle 2 taneyi bir yapıyorum. 3 tane yapmamız gerekiyordu ya. Şimdi bu 3 tane için önce bir tane buradan ilmek çıkartıyorum. Sonra geliyorum bir tane köşeden ilmek çıkartıyorum. Sonra geliyorum bir tane de bu boşluktan ilmek çıkartıyorum ve hepsini bir seferde topluyorum. Bu şekilde köşeyi
ne yapmış oluyoruz? Kesmiş oluyoruz. Şimdi bunun içindeki ilmeği almış olduğum için, bakın bu boşluktaki ilmeği yapmış olduğum için direkt trabzandan devam ediyorum. Burada bir içine, bir tepesine. Bu taraftaki ilmek sayımız değişmemiş oluyor. Sadece köşelerde bir kesme yapıyoruz ki marullanma olmasın diye. Hemen burayı kesmiyorum. Şu köşede bir kez daha göstereceğim. Sonra başladığımız noktaya kadar bu yöntemle gideceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Köşe bu şekilde oluşmuş oldu. Şöyle bakın, tam bir köşe hattı oluşturmuş olduk. Aynısını bu tarafta yapacağız şimdi. Altı, üstü ve köşeyi aynı anda birleştiriyoruz bu şekilde. Evet, bakın şimdi geldim. Şu en son boşluktakine bir tane girdim, ilmek çıkarttım. Bir tane köşeye girdim, ilmek çıkarttım. Sonrasında bir tane de yandaki ilk boşluğa girdim. Bütün ilmeklerimi tek seferde topladım. Şimdi hatırlarsanız yataylarda toplam 3 tane yapıyorduk. Bir tanesini bu şekilde yapmış olduk. Yanına hemen 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir diğer boşluğun içine. Yine her boşluğa 3 tane olacak şekilde yoluma devam ediyorum. Yine her iple örülebilecek bir çanta hazırladım sizler için. Dilerseniz kağıt ip, dilerseniz makrome, dilerseniz metalik iplerden istediğiniz ipi, isterseniz koton ip, hiç fark etmez. Her iple örebileceğiniz, rafyayla da yapabileceğiniz, yumuşak bu tarz rafyalarla çalıştığınızda daha dökümlü bir çantaya sahip olacaksınız. Bakın şimdi yan üçü yaptık. Dönüyorum artık. Ne yapıyorduk? Bir tane köşe için yapıyorduk. Bir tane buradaki boşluk için yapıyorduk. Yani toplam yine 5 taneyi yaptım. Bakın buradaki trabzanın tepesinden yine devam ediyorum. İpim varmış. Bakın burada. Onu da yürütüyorum bu sayede. İsterseniz bu şekilde yürüterek gidin. İsterseniz sonradan iğne ile geçirin. Aynı şey. Hiçbir fark yok. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Ve sonrasında şu ilk başladığım yere kadar örüyorum. Geliyorum. Oradan sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Şimdi bakın geldim köşeye. İlk başladığımızda trabzan tepesinden başlamıştık hatırlarsanız. O trabzanın tepesiyle şu boşluk 2 tane. 3 tane de yana yaptım. Yani toplam yine 5 taneyi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi şuraya normal böyle her sıra bitirip geçecektim ama aslında hiç de gerek yok. Normal şu şekilde devam edelim. Yani şu bizim köşemiz olmuş oluyor ya. Şu köşeye normal 3 tane şimdi sık iğne yapıyorum ve böylece köşe arttırmasını sağlamış
oluyorum. Bakın bu şekilde. Yanındakinden de devam ediyorum örmeye. Yani burada ne yapmış olduk? Spirale geçmiş olduk. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Baştan söylemiştim hatırlarsanız. Sizin belki buradaki yapmış olduğunuz trabzanlarınız ikili trabzandır. Kareleriniz daha küçüktür. Böyle bir durum olduğunda ne yapacaksınız? O zaman siz mesela şu aralara 3 tane fazla gelebilir. O zaman siz ikişer tane yapabilirsiniz. O şekilde dengeleyebilirsiniz. Yani buradaki sık iğnelerin sayısı tamamen size kalmış. Bakın, eğer kasma yapıyorsa arttırırsınız. Ama eğer marullanma yapıyorsa o zaman ona göre sayıyı azaltırsınız, dengelersiniz. Bu tamamen sizin el ayarınızla ilgili bir durum. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bakın, şuradaki köşemiz hiç kasmadan normal bir şekilde ne oldu? Dönmüş oldu. Bakın buradaki köşemize bakalım. Yine aynı şekilde. Şimdi etraf dönüyorum. Şimdi ne yapacağız? Buraya geldiğimizde, yani şuradan şu köşeye geldiğimizde yine aynı şekilde bakın 1, 2, 3 yan için buradaki şu bir tane, bakın bu taraf geldiğimizde şu ikinci bizim tam köşemiz şurası. Şu köşeye yine ne yapacağım? 3 tane yapacağım. Burada yine göstermek istediğim yer çukur noktası. Şimdi bu çukur noktasına gelene kadar örelim. Buradaki yine kesme işlemini nasıl yapacağız? Onu da gösterdikten sonra artık normal bir şekilde dönmeye devam edeceğiz. Burada 3 tanesini bir ilmeğe düşürüyoruz. Burada bir ilmeği 3 ilmeğe çıkartıyoruz. Yani burada 2 arttırıyoruz. Burada 2 azaltmış oluyoruz. Böylece köşe ve tepe noktalarımız aynen devam ediyor. Evet, şimdi sapımızı yapmaya başlayalım. Şöyle birazcık dikmek için pay bırakıyorum. Sonrasında hemen bakın tuttum, çektim, bırakmadım, bir daha çektim, bıraktım. Böylece bu benim ilk sık iğnem olmuş oluyor. Sonrasında 2, 3, 4, 5. Bu 5 tane sık iğne yapacağım için bir tane de yükseklik için çektim. Toplam 6 zincirimi çektim. Örgümü çevirdim arkasına. Hemen şu arka ortalardaki yerlere birer tane sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne 5 tane olacak. Sonrasında bir 3 sıra git gel öreceğim. Sapa başlamadan önce. Saplarınızı bu şekilde yaparsanız dediğim gibi dikme yerlerinde hem çıkıntı olmamış olur. Dikmesi kolay olur. Kalınlık yapmamış olur örgünüz. Özellikle biliyorsunuz kağıt ipler daha kalın ipler, daha sert ipler. 2 kat olduğunda çantanın diktiğimiz kısmında bayağı bir kalınlık oluşturuyor. Bu sayede o durumu da yaşamamış olursunuz. Bakın bu şekilde 5 tane sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekip dönüyorum. Bakın ilk boşluktan görüyorsunuz, en son yaptığım sık iğne tepesi burası, girdim. Yine başlıyorum. 5 tane sık iğne. 2 3 4 ve 5. Son kez döndüm. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Bakın şu şekilde geliyorum. Artık geri dönmüyoruz. İleriye doğru ilerliyorum. Bakın ilk sık iğnenin tepesine
giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Böylelikle spirale dönmüş oluyorum. Geldim ikinciye. Bakın. Üçüncü sık iğne. Geldim. Dördüncü sık iğne. Ve bakın burada beşinci sık iğnemiz. Şimdi çektiğim zincirin üzerinden devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 ve 4. Görüyorsunuz. Toplam kaç oldu? 9 tane olmuş oldu. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesinden devam ediyorum. Buradan sonra artık hepsi spiral olarak döneceğiz. Döne döne öreceğiz. Toplam 9 sık iğne üzerine yaptım. Siz isterseniz bunu daha kalın saplar takmak istiyorsanız arttırabilirsiniz. Bakın bu şekilde her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde devam ediyoruz. Şimdi ne kadar öreceğiz hemen onu söyleyeyim. Bitimini göstereceğim zaten. Şu kısmı nasıl tekrardan bu şekilde yapacağız onu göstereceğim. Şu anda 43 santim. Ben tekini hazırladım. Benim için ideal oldu. Çok uzun yapmayın çünkü penceresi de olduğu için kolunuza astığınızda çok hoş durmaz. Elinize aldığınızda çok hoş durmaz. Yani 45'i geçmeyin. Eğer bu çantayı yapacaksanız, pencere kısmını yaptıysanız. Bakın bu şekilde yukarı doğru gideceğiz. Şu kısmı daha sonra dikerken düz bir şekilde dikme aşamasında kullanmış olacağız. Onu da göstereceğim nasıl diktiğimizi. Dilerseniz tekrar söylüyorum, şu silindir kısmı 43 santim olacak şekilde, buraları saymıyorum. 43 santim olacak şekilde hemen örüyorum, geliyorum, daha sonra devam edeceğiz. Evet, yine gördüğünüz gibi şu silindir kısmı 43 santim olana kadar ördüm, geldim. Şimdi artık şu dikeceğimiz çıkıntı kısmı nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Şimdi geldik. Bir tane ilmek kaydırıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu en son ilmek kaydırdığım yere tekrardan giriyorum. Ve geri dönüyorum. Geri döndüğümde nasıl başlangıçta 5 tane sık iğne ile başladıysak 5 sık iğne geri gidiyorum. Bakın 3 oldu. 4 oldu. Ve 5. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine 5 sık iğnemi yapacağım. Dört, 5. Şimdi yine bir zincir çekip dönüyorum. Son sıram artık bu. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi böyleyken şu birazcık dikmek için ip bırakıyorum. Ve bu şekilde bakın iki tarafta da dikebilmek için şöyle bir yer yapmış oluyoruz. Bu kalınlık yapmadan, bakın şurada gösteriyorum. Kalınlık yapmadan bizim bunu buraya dikmemizi sağlıyor. 2 kat olarak yapmış olsaydım başlangıcını burada kalınlık oluşacaktı. Bakın bu sayede
hiç rahatsız etmeden sapımızı, bu şekilde silindir sapımızı takmış oluyoruz. Şimdi hemen nasıl dikiyoruz onu da göstereceğim. Şöyle takalım. Bakın şu boşluk, yani şu kısım çantaya bakacak. Şu şekilde alıyorum. Bakın tam şu noktaya yerleştiriyorum bunu. Yani şöyle gördüğünüz tam şuradan giriyorum. Hemen yan sık iğne boşluğundan girip bakın hemen yan taraftaki sık iğnenin içine giriyorum. Yine hemen bakın yan hep boşluklardan, sık iğne boşluklarından ilerliyorum. Yine bir sonraki bakın sık iğne boşluğundan giriyorum. Burada da bir sonraki sık iğne boşluğundan çıkıyorum. En sona geldik artık. Hemen artık en son sıradan çıktım. Şimdi bu sefer şu ilmek kaydırmanın içinden çıkmıyoruz. Hemen bakın şu ilmek kaydırmasının hizasından bir üste, hemen bakın yan taraftan bir üste geçiyorum. Yine bir üste geçiyorum. Şimdi bir üste tam köşeye çıktığımda bakın artık şu son sıraya gelmiş oluyoruz ya. Bu sırada hem şu görmüş olduğunuz bakın burada şu yuvarlağın başladığı hem bu ilmekten giriyoruz hem karşısındaki bir üst sıradaki batacak olduğumuz yerden giriyoruz. Böylelikle iki tarafı birden tutturmuş oluyoruz ve ağzı da kapanmış oluyor. Bakın sıradaki yerden çıkıyorum. Çıktığımda hem yandaki ilmeği tutturuyorum hem de burada bir yandaki ilmeğe geçiyorum. Şu anda hem alttakinden hem üsttekinden hem de çantadan, yani 3 yerden tutturmuş oluyoruz. Bir yana geçtim bakın. Burada da bir yandaki sık iğneden geçiyorum. Bir de arkadaki bir yandaki sık iğneden geçiyorum. Yine bir yanındaki bakın. Burada da bir yanındaki, burada da bir yanındaki. Sırayla ilerlemiş oluyoruz böylece. Bir yanındaki, artık burada ilmeğimiz bitti. Şöyle sadece yan ortadan arkadan giriyorum. Şimdi aşağıya doğru yola devam ediyorum. Bu sefer tekrardan aşağıya doğru iniyoruz. Yani dört kenardan böylelikle tutturmuş oluyorum. Bakın başladığım yere geri geldim bu şekilde. Şimdi hemen burada bir sabitleme işlemi yapıyorum. Şöyle yanındaki ilmekten girip bunu buraya sıkıştırıyorum. Ve sonrasında bakın şöyle en yakınındaki sık iğneden başlayarak ip yürüterekten ipimi gizliyorum bu şekilde. Evet, bu kadar yeterli. Aynı şekilde şimdi burayı da dikeceğim. Bu arada videoyu bulamadım. Ne yazık ki
Yani galerimi temizliyordum. Kalıcı olarak silinmiş. Hemen şu ilmek kaydırmayı nasıl yaptığımı söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu şekilde dolaşıp gelmiştik. Bakın ben 4 sıra yaptım. Tam 4 sırayı bitirdim. Buraya kadar geldim. Artık sonuncu, yani şuradaki köşede üçlü yapıyorduk ya. Bu yapmış olduğumuz şu üçlünün tam ortasındakini de yaptım. Yanındakinden itibaren ilmek kaydırmaya başladım. İlmek kaydırma yapmamızın sebebi ağzı toparlansın diye. Bakın, ilmek kaydırmalarınızı çok gevşek yapmayın ki çantanın ağzı marullu olmasın. Bu şekilde komple döndüm, dolaştım. Bakın hiç kopar. En son buraya geldim. Burada ipimi bitirdim. Yine burada ilmek kaydırma görüntüsünü bu sefer iğneyle yapacağım. Burayı da beklettim. Bakın bu şekilde. Şurada bir ilk yapılan ilmek kaydırma, bakın burası. Hemen buna şöyle giriyorum. Tekrardan ipin bakın başlı çıktığı yer, şuradaki ilmek kaydırmanın ortasından arkaya geçiyorum. Böylece bakın ilmek kaydırma görüntüsünü devam ettirmiş oldum. Şimdi burada artık arkaya geçtikten sonra ipimi herhangi bir yerde şöyle arkada, bir alta çıkalım, şuraya aşağıya doğru biraz inelim. Şöyle sık iğnelerimin arasından yürütüyorum. Evet. İpimi bu şekilde gizlemiş oldum. Artık ben şimdi bu tarafı da aynı şekilde bakın. Şöyle bir düzelteyim. Yine bakın şu alt tarafını örmediğimiz, bakın şu kısım böyle denk gelecek şekilde. Yine şimdi burayı da aynı şekilde dikiyorum. Artık sap kısmımız da bitmiş olacak. Hemen bunu dikip geleyim. Ondan sonra artık devam edelim. Evet, geldik ağız kısmına. Şimdi ben bu çantanın bu şekilde duruşunu çok beğendim. Yani hem kolumda hem de elime aldığımda çok güzel göründü. O yüzden şu kısımlarını bakın bu şekilde içte katlayacağım, dikeceğim. Bu tabii tamamen aslında size kalmış. Dilerseniz buraya bir çıt çıt takabilirsiniz. Yani istediğinizde bunu bu şekilde açık, istediğinizde kapalı kullanabilmeniz için buralara birer çıt çıt da dikebiliriz. Yani bu tamamen, tekrar söylüyorum, sizin tercihinize kalmış. Yani dediğim gibi çıt çıtlı yaparsanız açıp kullanma şansınız olur ama çıt çıtlar dışarıda gözükür, onu söyleyeyim. Yani o yüzden ben hiç çıt çıtla uğraşmayacağım. Direkt sabit olarak dikeceğim ağız kısmını. Şimdi şu sap kısmını saymayacağız. Bakın şu sap kısmını saymayacağız. Kalan kısmı, şu aynı hizaya getirdim ya. Kalan kısmın şöyle bir orta hattını belirledikten sonra bu orta hattı bakın getireceğim. Tam şuraya kadar geliyorum. Yani sapa kadar geliyorum. Sonrasında bakın bu şekilde katlıyorum. Neden sapa kadar geliyorum burada? Çünkü zaten sapın bir kalınlığı var ya, o kalınlığı kullanıyorum. Bunu da aynı hizaya kadar bakın getiriyoruz ve şu şekilde yerini belirliyorum ve sonrasında hemen buraya bir mandal takıyorum ki yeri belli olsun. Nereye kadar dikeceğim? Bakın buraya kadar dikeceğim. Nasıl dikiyorum? Hemen bir tarafını dikerek başlayalım. Göstermiş olayım ben de. İpimi iğneme takıyorum. Bakın tam şu ilk başladığı yerden
Şuradan başlıyorum karşılıklı. İlk sık iğne deliği burası. Çok uzun bir ip bırakmama gerek yok. Dikeceğim alan çok fazla değil. Sıradaki sık iğne boşluğundan çıkıyorum bakın. Bir oradan geliyorum. Bunu da sıkıştıralım. Bunu daha sonra gizleyeceğim. Normal yorgan diker gibi bakın. Birer birer ilerleyerek dikiyorum. Kesmeden gösteriyorum. Evet. Bu kadar yeterli. Bakın alt kısmını birleştirmiyorum. Dilerseniz sadece şu kısmı birleştirebilirsiniz. Yani şuradaki sık iğne kısmını şöyle aşağıya doğru inerekten birleştirebilirsiniz. Ama onun dışında ben ihtiyaç duymuyorum. Birleştirmeyeceğim. Şimdi ne yapıyorum? Bakın biraz daha sağlamlaşması için geri dönüyorum. Yani bir öncekinde battığım yerlere tam tersi gittiğimde aynı makine dikişi gibi düşünün bunu. Her aralıkta dikiş olmuş oluyor. Hem daha sağlam olsun. Evet. Şimdi bir iki ucu bağlayalım. Şimdi bunu diğerinin yakınından çıkartıyorum ki böyle hiç belli olmayacak şekilde bağlayabileyim. Benim ipim, tekrar söylüyorum, ince bir ip. Ben bağlıyorum. Eğer sizde kağıt ip gibi ya da kalın rafya gibi ipler varsa siz düğüm atmayın. Direkt içinden yürüterek gidin. Ben şimdi birini bu taraftan, birini o taraftan yürüterek ilerleteceğim. Evet. Bakın bu şekilde ağız kısmını tutturdum. Şimdi bu çantamızın şu an 2 boyutlu gördüğünüz için tam anlaşılmıyor ama içine eşya koyduğunuzda şu yan taraf şu şekilde durduğunda son derece güzel görünüyor. Şu kısmın bu şekilde oluşu. Aynı şekilde şimdi ben bu tarafa da yapıyorum. Siz kağıt ip kullanmışsınızdır. Çantanız zaten istediğiniz formda duruyordur. O zaman hiç bu şekilde buraları dikmenize gerek yok. Normal dikdörtgen pencere formlu olarak da kullanabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, illa bu pilelemeyi yapmak zorunda değilsiniz. Hemen ben şimdi diğer tarafında kendim dikeceğim. Ama öncesinde yine bir şöyle bir çantamıza bir ahenk gelsin istedim. Şöyle püsküller hazırladım. Bir tane siyah, bir tane beyaz hazırladım. Şimdi bir tane de şöyle kiremit olsun istiyorum yanında. Kiremit rengi atalım istiyorum. Hemen nasıl yapıyoruz onu bir hatırlatayım, göstereyim. Birçok çantamda püskül olan çantamda var ama yine size kolaylık olsun diye her videoda yapmaya çalışıyorum tekrardan. Avucumun geniş kısmına alıyorum. İpi sarmaya başlıyorum. Yaklaşık bir 35-36 tane sarıyorum. Eğer ipim bakın beyazdaki gibi ince ise 40 defa sarmam yetiyor. Siyahtaki gibi fazla kalınsa o zaman şöyle 33-34 sarmam yetiyor. Bu şekilde elimin en geniş yerinde benim bu daha çok kolayıma geliyor. Yani bir yerlere bir kartona vesaireye sarmaktansa bu şekilde yapmak benim çok daha kolayıma geliyor. Ve konuşurken saymadım şu anda. Evet bakın ipim burada bozuldu. O yüzden artık ben de burada bitirmiş olayım.
Hemen şu orta noktadan geçiriyorum. Ve buradan bunu güzelce bir sıkıştırıp bağlıyorum. Şimdi bu kısmı önemli değil. Bu işte böyle bakın şöyle bozukmuş, düzgün değil mi? Bu kısım değil. Önemli olan burada yaptığımız işlemde sarmamızın düzgün olması. Güzelce düzelttikten sonra saracağız ki püskülümüz güzel olsun. Çoğu zaman alelacele yapılıp önemsenmese de bence çok önemli bir detay. Püskül güzelse çanta tamamen güzel görünüyor. Şimdi geldik. Bakın ipimi şu şekilde tuttum. Başladım şuradan alttan bunu sarmaya. Bakın üst kısmı düzelttim. Şöyle sıkıca sıra sıra sarıyorum. Böyle rastgele sarmıyorum. Bakın normal bir sıra takip ediyorum. Bu kadar yeterli. Şöyle ipimi şu şekilde kestim. Şimdi altta bırakmış olduğum, bakın bu ipin ucu burada. Bu altta kaldı. Bakın bu ise üstte kaldı. O zaman ne yapacağım? Bu ipi diğerinin yanına getireceğim ki düğümleyeyim. Aslında hiç bunlarla uğraşmadan çok daha kolay başka bir yöntem var ama tek kat düğüm yapıldığı için ben ola ki çözülür endişesiyle işimi garantiye almak için bu yöntemle bağlıyorum. Şimdi aldım, bu ucu tuttum. Bu da yukarıdan aşağıya doğru çektiğim ip, bakın. Şimdi şu iki ucu birbirine bağlıyorum. Bunu da bağlıyorum. Bakın bir daha iyice kör düğüm yaptım. Şimdi iğnemi yukarıya doğru bu sefer takıp şimdi şu ipi yukarı doğru çekiyorum. Burada yapmış olduğum düğümü şu sardığım ipin arkasına geçireceğim. Burada herhangi bir cisimden yardım alabilirsiniz. Eğer düğüm geçmekte zorlanırsa. Evet. Şimdi bunu artık bu şekilde önce bir kestik. Şimdi alt kısmını açacağız. Elimle güzelce, bakın el ütüsü diyoruz buna. Güzelce bir keseceğim için ipi düzgün hale getiriyorum bir. Sonrasında kuvvetli bir makas alıyorum burada. Güzelce eşit bir şekilde kesebilmek için. Bakın kestim. Püskülüm bu şekilde hazırlanmış oldu. Görüyorsunuz. Bakın bu şekilde püsküller hazırlayabilirsiniz. Tabii ki de ben mutlaka ve mutlaka bunları bu aşamadayken şöyle güzelce düzeltiyorum. Üstüne bir bez koyuyorum ve ütülüyorum. Bu çok önemli. Eğer ütülerseniz püskülleriniz daha pürüzsüz ve düzgün görünecektir. Bunu unutmayalım. Mutlaka ütümüzü yapıyoruz. Şimdi şöyle 3 renk. Ben bunları takarken tabii kademeli olarak takacağım. Şöyle aşağıya doğru sallanacaklar bunlar. Hani şöyle şu şekilde kademeli olarak sallanacaklar. Burada belki bir renk daha atabilirim. Hiç belli olmaz. 3'ü 4'e de çıkartabilirim. Şimdi bunların hepsini ben takılıp çıkarılabilir bir şekilde takmak istiyorum. Yani sabit yapmak istemiyorum. Onun için küçük bir çengele takacağım bunu. Çünkü bazen oluyor ki kıyafetimiz buna uygun olmuyor. Yani diyelim ki şu püskülün varlığı bizim için mesela şu püsküller kıyafetimizle uyumsuz olabiliyor. Mesela bunu farklı farklı şeyler hazırlayabilirsiniz kendinize. Mesela bu şekilde üçlü kombinler yapın kendinizce. Diyelim ki
kiremitli kombin, işte mavili kombin vesaire, hani bu şekilde yapıp onları da birer çengele takarsanız hepsine, sonrasında dışarı çıkmak istiyorsunuz. Mesela kıyafetinizin rengine göre sadece püskülleri değiştirerekten çantanızı bambaşka bir hale getirebilirsiniz. Buradan da bu tavsiyeyi vermiş olayım. Şimdi dilerseniz bir püsküllerimizi önce bir çengel üzerine nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz klipsli kancalı, papağan kanca dediğimiz çengellerimiz var. Hemen onlardan bir tane alalım. Şimdi şuradan göstereyim. Bakın bunun iki türü var. Şöyle daha kibar görünenlerinden var. Ya da klasik şu tarz olanlarından var. Sadece şuna dikkat etmeye çalışın. Bakın şu tarzda gümüş olanları da var. Takacak olduğunuz şu kısım, yani kancayı taktıktan sonra aşağıdaki şu kısım bunlar gibi küçük halkalılardan olsun. Bunun bir de böyle biliyorsunuz genişleri var. Onlar çok estetik durmuyor. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani kancanın şu alt kısmı şurası küçük olsun. Sadece onu söyleyeceğim. Şimdi burada artık bu püsküllerimizi bu görmüş olduğunuz halkaya geçirme zamanı. Bunun için ne yapacağız? Şimdi şöyle bir seçeneğimiz var. Her birinin püskülün yani sapını kendisinden yapabiliriz. Bunların buralarına boncuk da takabiliriz. Yani bu düğümlemesi kolay oluyor. Boncuk yaparsanız hani o yöntemi de kullanabilirsiniz. Ya da çantanın ana gövdesindeki ipi kullanaraktan her birini aynı renk iple bağlayıp sadece bunların görünür olmasını sağlayabilirsiniz. Ben hepsini kendi ipiyle değil de ana gövdedeki renkle yapmayı düşünüyorum. Ya da kendi ipiyle de yapabiliriz açıkçası. Hiç de fark etmez. Kendi ipleriyle yapalım. Şöyle. Hemen bakın kancamı alıyorum. Girdim içeri. Şöyle ipimi çektim. Bakın bir tane zincir çekip ipi içinden geçiriyorum. Bir zincir daha. İpi içinden geçiriyorum. Bir zincir daha. Şöyle ipi içinden geçiriyorum. Bir zincir daha. Şimdi siyah en üstte kalacağı için bakın şu bıraktığım ipi biraz kısa tuttum ben. Bu kadar benim için. Çünkü o ek yerine için yeterli. Yani şu kısım için yeterli. Şu siyahı en üstte yapmayı düşündüm. Şimdi bakın bir tane daha şöyle geçirelim. Yani şu ipi, şu içinden dolandırdığınız ipi püskülünüzü ne kadar alttan takacaksanız o kadar mesafede tutun. Ben şimdi siyah olduğu için bakın bu ipi kısa tuttum. Eğer siz diğer püskülleri takarken bunu biraz daha uzatın. Yani ekleyeceğim yere kadar bu şekilde gelsin. Şimdi normal 1, 2, 3, 4, 5, şöyle bir 6 tane zincir çekelim. Bakalım geçecek mi? Şöyle içinden geçtim bakın. Şöyle geçiriyorum bunu. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Bir tane daha çeksem daha iyi kurtaracak.
Şöyle bir tane daha çekelim. Ve burada ipimizi şu şekilde kopardık. Şimdi artık iğneye geçiyorum. İğnemi takıyorum. Buradan bunu geçirdim. Bakın şurada bırakmıştım hatırlarsanız. Hemen buraya geliyorum. İçinden geçtim. Şimdi sıkıştıracağım. Evet. Şimdi bir üstünden giriyorum zincirin. Keşke siyah yerine açık rengi tercih etseymişim. İnanın şu an bunun pişmanlığını yaşıyorum. Tekrardan girdim. Tekrardan çıktım. Bakın buraya bunu bu şekilde güzelce sıkıştırdım ve sabitledim. Görüyorsunuz. Şimdi bu biraz sonra gidecek. Bunu burada düğümlediğimizde bu gidecek. Şimdi artık şu aşamadayken buraya ne yapıyoruz? Bir düğüm atıyoruz. Kastettiğim nokta bu. Eğer siz buraya bir boncuk geçirirseniz mesela o boncuk şuradaki düğümü kamufle etmiş oluyor. Gizlemiş oluyor. Yani bunu düğümledikten sonra boncuğu üzerine geçiriyoruz. Böylece düğüm gözükmemiş oluyor. Ama ben boncuk istemiyorum bu çantamda. O yüzden sadece bu şekilde düğüm olması benim için sıkıntı değil. Artık bakın 2 kere düğüm yaptım. Şöyle dibinden kesiyorum. Aynı şekilde şurada kalan iplerim vardı. Düğümün arasına onları da hapsettim. Evet. Bu şekilde bakın birinci püskülümüzü takmış olduk. Şimdi bunun yanına artık ben bir masamı toplayayım. Şu diğer püsküllerimi de takayım. Ve sonrasında artık çantamızı şöyle hemen monte edeceğiz. Yani o kadar nereye takmak istiyorsanız. Atıyorum belki sapını oraya takacaksınız. Belki şu yan tarafa takmak isteyeceksiniz. İşte belki tam şu köşeye takacaksınız. Şöyle şuraya. Mesela şu şekilde buradan sallandırabilirsiniz. Dediğim gibi farklı noktalara, farklı yerlere takabilirsiniz. Ben belki şuradan sallandırırım. Yani dediğim gibi kolunuza taktığınızda nerede durmasını istiyorsanız bakalım ben nereye takacağım. Diğerlerini de yine buradan başlatacağım. Bakın zincirini buradan başlatacağım. İstediğim kadar çektikten sonra istediğim boyda ne kadar olmasını istiyorsam sonra bir de bunu çevreleyecek kadar zincir çekeceğim ve sonrasında gördüğünüz gibi şuradan düğümlüyoruz. Çok kolay, çok basit bu şekilde çantalarımıza hava katabiliriz. Hemen tamamlıyorum. Tüm detaylarını geliyorum. Evet, finaldeyiz ve gerçekten çok güzel bir çanta oldu. Formu, duruşu, her büyüklüğü, her şeyle çok güzel oldu gerçekten. Bakın püsküllerimizin verdiği hava. Ben biliyorsunuz ilk başta beyaz yapmıştım ama beyaz gözüme çok fazla geldi. Yani çok patladı bu rengin üzerinde. O yüzden onu iptal ettim ve yine her zamanki gibi klasikleşmiş kuşkonmaz yeşili, kiremit ve siyah renklerini takmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi gerçekten sapıyla, boyuyla, posuyla, her şeyiyle son derece muntazam bir çantamız oldu. Ben bu çantayı astarsız tercih edeceğim. Astar yapmayacağım bu çantayı ama dilerseniz tabii ki de astarlama da yapabilirsiniz. Ancak astarlama yapacaksanız şu dikme işleminden önce, şurayı diktik ya, burayı dikmeden önce mutlaka astarlama kısmını yapın. Dikerken de buraları mutlaka sonrasında ölçün, eşit olmasına dikkat edin. Yani şunların
birbirine eşit olması lazım ki çantamızın duruşu düzgün olabilsin. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, yorumlarınızla, mesajlarınızla, beğenilerinizle bana destek olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek dileğiyle.